Bu videoda araba logolarını nasıl kolay şekilde çizebilirsiniz ve logo çizmenin bütün taktiklerini öğreteceğim. Öğrenmenizin kolaylaşması için 4 tane farklı logo yapacağım ve bu videodan sonra artık logoları daha kolay şekilde çizebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Tofaş'ın logosunu çizeceğim ama Tofaş'ın logosu farklı olacak. T logosu değil de bu şekilde kuş logosu. Bak zaten ben buraya yapmışım. Aynı şekilde arkaya da yaptım. Bunu nasıl kolay şekilde çizeceğinizi göstereceğim. Şimdi bir Tofaş'ınız var diyelim. Bu şekilde bir Tofaş'ınız var, tamam mı? İlk olarak mavi bir yuvarlak oluşturuyorsun, tamam mı? Bunu durdurarak da yapabilirsiniz bu arada. Mavi bir yuvarlak oluşturdun. Sonrasında aynı şekilde mavi logonun etrafına gri bir çember ekliyorsun. Sonra gri çemberi dolduruyorsun. Aslında bu çember eklemene gerek yok. Çember biraz fazlalık olmuş. Evet, özür dilerim. Şöyle bir görüntü elde etmen lazım. Ondan sonra mavi çerçeveyi bir daha ekliyorsun. Çember ekliyorsun bak bu şekilde. Orta taraf gri oldu. Biz burada bunun için şu parçayı alıyorsun. Şöyle bir koydun. Tamam mı? Bak böyle bir koydun. Ondan sonra bir tane daha alıyorsun bundan. Sonra bir tık üstüne koyuyorsun. Tamam mı? Şöyle olması lazım. Bak şu uç tarafı sivrileşmesi gerekiyor. Ondan sonra bir tane daha ekledin. 3 tane koymuş oldun ve bak uç tarafı ne kadar sivri oldu. Tamam mı? Bunu öğren. Kuşumuzun gagası hazır. Sonra parantez aldın. Parantezle şöyle bir çizik attın. Böyle durması gerekiyor. Ufak bir çizik at. Bir parantez daha alıyorsun. Bir de bunun çaprazını uzatacak şekilde. Burada kuşun kafasını yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz gri taraf fazlalık. Orayı maviye boyayıp sileceğiz. Bir tane daha parantez aldın ve diğer tarafla birleştirdin. Artık birleştirdikten sonra bak artık kuşumuzun kafası hazır. Sonra üçgen alıyorsun. Üçgen aldıktan sonra böyle bir çizgi ekliyorsun. Tam göz hizasının olduğu kısma. Şöyle görünmesi lazım. Bir üçgen daha alıyorsun. Bunu da yaptığımız üçgenin alt kısmına yapıştırıyorsun. Gördün mü? Bak böyle bir görüntü elde etmen lazım. Basit, kolay. Sonra bir yuvarlak alıyorsun. Yuvarlakla kuşun gözünü yapacaksın. Bunu tabi sen değiştirebilirsin. Ben biraz büyük yapmışım ama değiştirebilirsin. Kuşun gözünü yaptıktan sonra o yuvarlakla buradaki gri şeyleri siliyoruz. Tamam, artık sen neyle silmek istersen sil. Ben bu yuvarlakla sildim. Böyle işime daha kolay geldi. Bak yuvarlak kısımlarını bu şekilde sildim. Gördüğün gibi kuşumuzun logosu hazır. Fakat ben biraz daha gerçekçi durmasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Bu yuvarlaklardan alıyorum. Hani böyle saydamlı gölgelendirme şeylerinden. Bunu alıp böyle yaparsan kötü gözükür. Bunu alacaksın. Tam bu logonun kısmına koyduktan sonra hafif saydamlığını düşür. Ekle. Sonra gri al. Gri aldıktan sonra da tam bunun siyah olanın çaprazını ekle. Ve bunu da biraz daha opaklığını düşür. Ve gördüğün gibi daha gerçekçi bir kuş logomuz oldu. 10 numara oldu. Bunu Tofaş'ınıza kullanabilirsiniz. Küçülttüğünüz zaman da böyle gözüküyor. Bence gayet güzel bir logoydu. Şimdi Tofaş yaptık. Bir de Passat'a yapmak istiyorum. Passat'ta da çok sordunuz bana nasıl yapıyorsun diye. En basit yolunu size göstereceğim. Şimdi aynı şekilde kaputa çizmemiz gerekiyor logoyu. Çünkü daha güzel olsun. Yuvarlak ekledim buraya, tamam mı? Yuvarlak ekledim. Peşine bir çember ekliyorsun. Gri bir çember. Ekledikten sonra bir tane kare alıp yanlamasına bir çizgi çekiyorsun. Yasak işareti gibi görünmesi lazım, tamam mı? Bir tane daha alıyorsun kareden. Onu da tam çaprazda olacak şekilde. Bak çapraz olacak, gördün mü? Ondan sonra bir tane daha alıyorsun. Bunu da tam altta kesişen birleşen yerin çaprazına ekliyorsun. Bu şekilde. Aynısını bu şekilde diğer tarafa da yapıyorsun. Gördün mü? Sonra siyah bir kare alıyorsun. Bunu bak şu kısımlar var ya, burayı kapatması için kullanıyoruz. Buraya ekledim bir tane. Aynısını bir tane de ortaya çekiyoruz. O V logosunun ayrışması için bir tane de buraya çektik. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Bak şu şekilde. Tabii siz bunu özen göstererek biraz daha güzel yapabilirsiniz. Ben basit yolunu gösteriyorum size. Güzelleştirmek size kaldı. Ve Volkswagen logosu artık tamamdır. Bak bu şekilde kaç saniye sürdü bilmiyorum. Yine gölgelendirme yapıyoruz. Gölgelendirmede tıpkı Tofaş'ta yaptığımız gibi siyah alıyoruz bir çapraza, beyazı alıyoruz diğer çapraza ve sonuç gördüğünüz gibi logoyu eklediğiniz zaman da bu şekilde gözüküyor. Basit yoldan daha güzel, basit yoldan bir Volkswagen logosu çizimi. Şimdi ben bir tane de Mercedes yapmak istiyorum ama Mercedes'i çok kolay yapacağız çünkü bir site sayesinde yapacağız. Bakın Mercedes logosu için buraya yazıyorsun ki araba logo kopyala. Bak en basit şekilde, bunu da aklınıza tutarsınız herhalde. En başta bak Emoji.db diye bir site çıkıyor. Buraya geliyorsun. Bak burada bir sürü şeyler var fakat hepsini Carpack'te ekleyemiyoruz maalesef. Tofaş logosu var, işte öbür logolar var ama dediğim gibi çoğusu çalışmıyor maalesef. Bak Tofaş logosunu buradan görebilirsin. T yapmak istersen bak bu şekilde eklemişler. Bunu kopyalayabiliyorsun. Bazı logo yazılarını buraya hazır olarak eklemişler. Biz buradan hangisini bulacağız? Mercedes logosu için. Bak burada Audi de var mesela bak. Bu biraz daha iyi değil ama kolay yollardan yapmak istersen öyle çatlat şeklinde işine yarayabilir belki. Bak bizim aradığımız şey bu. Bak bunu görüyorsun. Bunu kopyalıyoruz. Şimdi onu kopyaladıktan sonra bir tane yuvarlak ekledim buraya. Tamam mı? Ondan sonra kopyaladığımız yazıyı buraya ekliyoruz. Bak bu şekilde olması gerekiyor. Zaten az çok Mercedes andırıyor. Biz eklemeler yaparak daha güzel yapacağız. Bu şekilde ekledim burayı, tamam mı? Şimdi üçgen almamız gerekiyor. Üçgende işimiz çok var. Üçgeni alıyorsun şu kısma, gördün mü? Buraya bu şekilde eklemen gerekiyor. Aynısını aldın, kopyaladın.
yuvarladın. Yan çaprazını eklemen gerekiyor. Biraz daha çapraz. Şu önceki eklediğim Mercedes şeyle birleşsin. Bir tane daha aldın. Onu da tam şu çapraz ekledin. Fakat alt kısımda taştı gördüğün gibi. Bunu da nasıl hallediyoruz? Bunu da tabii ki üçgenle halledeceğiz. Üçgeni aldın. Bozmayacak şekilde logoyu koydum buraya. Tamam, üçgeni ekledim. Buraya siyaha boyadın. Aynı şekilde bak böyle logoyu da ekledim buraya. Ondan sonra bir tane daha gri bir çember aldın. Biraz daha çemberi genişlettin, büyüttün. Logo hazır. Şimdi yine gölgelendirme yapıyoruz. Böyle bir ekledim. Yine beyazı aldım. Beyazı da şu şekilde ekledim. Çok bozmayacak şekilde. Siyah olduğu için hemen belli oluyor. Ve logo gördüğün gibi hazır. Bunu da yapıştırıp eklersen bak şu şekilde bir Mercedes logosu elde etmiş oluyorsun ve çok gerçekçi değil de basit yoldan en kolay logo bu diyebilirim Mercedes için. Şimdi Mercedes yaptık. BMW'yi yapmasak olmaz. Son logomuz bu da. Bunu alıyoruz. Şimdi yine geldik. Yine aynı şekilde yuvarlağı oluşturuyoruz. Tamam mı? Yuvarlağı oluşturduk. Şimdi siyah logo siyah yuvarlağı ekledikten sonra içine bir tane beyaz bir yuvarlak ekliyoruz. Yuvarlağı ekledikten sonra siyah bir kare alıp ortaya bir çizgi çekiyoruz. Aynı çizgiyi kopyalayıp yanlamasını yapıyoruz. Bu şekilde bir artı olması gerekiyor. Tamam mı? Artıyı yaptıktan sonra şöyle bir mavi bir üçgen alıp şöyle bir dolduruyoruz. Bir ekledik buraya. Aynısından bir tane alıp diğer kısmı da eklememiz gerekiyor. Doldurmamız gerekiyor. Bak şöyle gözükmesi lazım. Gördün mü? Ondan sonra aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Bak şu şekilde hemen geldim, ekledim buraya. Gördün. Sonra beyaz bir yuvarlak alıp ortaya çekiyoruz. Sonra siyah bir yuvarlak alıp çevresine ekliyoruz. Daha güzel gözükmesi için ben bu yuvarlaklardan bir sürü kullandım. Böyle kullana etrafı siyaha boyamamız gerekiyor. Tabi sizin başka yöntemleriniz varsa deneyebilirsiniz ama ben daha güzel görünmesi için böyle bir şey yaptım. Biraz uğraştırıyor. Yaptıktan sonra bak BMW logosunun çerçevesi oluşmuş oluyor. Bunu bir yuvarlak daha koyarak şuradaki beyazlıkları kapatabilirsin. Şimdi BMW logosunu çizeceğiz. BMW'yi aldınız. BMW'yi şöyle bir ekledin. Biraz daha genişlet. Aynısından aldın, M'yi ekledin, W'yi ekledin. İstersen bitirebilirsin. Daha gerçekçi durması istersen aynı logoları al. Biraz daha yanlamasına, biraz daha yanına koy, kalınlaştır yazıyı. Bak şu şekilde. Bak böyle olmuş olacak. Gördün mü? Aldın bir tane daha, ekledin ve biraz daha büyük durdu. Ondan sonra yine gölgelendirmeler. Gölgelendirmeyi aldın. Şöyle bir beyaz yaptın. Peşine de siyahı koydun ve gördüğün gibi BMW logosunu da çizmiş olduk. Çok basit şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bunların ötesinde artık bilmiyorum ben. Başka çizmemi istediğiniz logolar varsa yorumlar kısmına yazın. Bunun part 2'sini yapabilirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.